Merhaba arkadaşlar, PES Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Oyunda bugün bitecekler ve yarın bizleri bekleyenler neler? Bu videomuzda onlara bakacağız arkadaşlar. Ayrıca bunların dışında da birkaç tane oyunla alakalı gelişme vardı. Onları da değinelim istiyorum. Fakat bugün biteceklere geçmeden önce pazartesi günü gelen Epic paket var. Buradan açılım yapmayı düşünen arkadaşlarımız varsa Epic'lerin seviyeleri de bunlar. Eto 105 seviyeye kadar çıkmakta. İkinci güçlendiricileriyle birlikte bu seviyelere çıkıyor futbolcular. Eto çok iyi özelliklere sahip. Kafa dışında diğer özellikler harika. Morientes 103, Boyan 43 ilk defa geldi. O da 103 seviyeli kartıyla geldi. Açılım yapmayı düşünen arkadaşlarımız varsa bence Perşembe günü bekleyebilir. Çünkü Perşembe günü bir sonraki hafta gelecekler de açıklanacak. Tüm bunları görüp ona göre açılım gerçekleştirebilirsiniz. Bir de ileride gelecek epikleri de videomuzun sonunda değinelim arkadaşlar. Çok güzel epik futbolcular var ileride gelecek. Onlar için de futbol parası biriktirebilirsiniz. Bugün biteceklere baktığımızda geçen hafta oyun içinde başlayan bir turnuvamız vardı. Burada round 1, round 2 mücadeleleri bulunmakta. FIFA ile e-spor turnuvası konusunda Konami anlaştı arkadaşlar. Bunun yanı sıra belki ileride farklı anlaşmalar olabilir ama şimdilik anlaşma sadece bu turnuva üzerindeydi. Bu bir başlangıçtır. İleride daha da güzel umarız turnuvalar, etkinlikler oyun içerisinde de olur diye temenni ediyoruz. Round 1, Round 2'den özellikle de 50 futbol parası ve 5000 futbol puanı kazanıyoruz. Eğer almadıysanız arkadaşlar bunları bu etkinliklerden alabilirsiniz. Round 1 altın gol etkinliğiydi. Round 2'de de online maç etkinliği. Buradan 50 futbol parası, 5000 futbol puanı ve diğer hediyeleri almaktayız. Bu etkinlikte bir de ileride seçtiğimiz ülkeye göre de hediyeler verilecek ve Konami sıralamaları kaldırdı arkadaşlar. Gizledi daha doğrusu. Şu an ülkeler hangi sıralamada bilmiyoruz. Mesela bugün bile belki ülke seçip gol atacak arkadaşlarımız vardır. Veyahut da yedek hesabınız vardır. Bugün ülke seçecek olabilirsiniz. Ben en son aldığımda sıralama bu şekildeydi ama Arjantin ile Brezilya birbirine çok yakındı. Belki Brezilya Arjantin'i geçmiş de olabilir ama Fransa lider bitirecektir. Kaç tane hesabın seçtiği burada çok önemli. Çünkü 400 milyon futbol parası birinciye dağıtılacak ama kaç milyon hesap acaba birinci ülkeyi seçti? Kaç milyon hesap ikinci ülkeyi seçti? Sayıları bilemiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 hediye alıyor, 10 alıyor, 15 alıyor. Aradaki sayılara vermeyecekler. 6, 7, 8. Mesela bizim ülkemiz 8. sırada. İlk 5'e girmemiz gerçekten çok zor. Düşme ihtimalimiz de zor çünkü bizim altımızdakiler bizi geçemez arkadaşlar. Onlar da çok fazla gol atamaz. Biz hiç gol atmasak bile arkamızdaki 9. ve 10. sıradaki ülkeler çok fazla gol atacak ülkeler gibi bize gözükmüyor. Bizim ülkeyi seçen arkadaşlarımız buradan e-futbol parası alamayacak gibi görünüyor. Tabii üst sıraları seçen arkadaşlarımız da kaç e-futbol parası alınır o bilinmemekte, ancak hediyeler verildiği zaman kontrol ederiz. Bugün biteceklere devam ettiğimizde geçen hafta ligime eklenen isimler vardı. Özellikle de Alexander Arnold'un Showtime kartı pike yapan orta becerisiyle oynayan bir kart arkadaşlar. Alıp denemek istiyorsanız ligimde alabilirsiniz. Yarın yeni isimler ligime eklenecek. Geçen hafta 2 tane Player of the Week paketi gelmişti. Şampiyonlar Ligi ve Lig Player of the Week paketi. Bu paketlerin de bugün son günü. Player of the Week ücretsiz açma hakkı veren etkinliğinin de bugün son günü. Bu etkinlik ülkelere göre değişkenlik gösterebilmekte. Oyuna başlarken eğer Japonya seçtiysek Türk Ligi etkinliği değil Japon Ligi etkinliği gözüküyor arkadaşlar. Ben Türkiye seçtiğim için ben de Türk Ligi etkinliği olarak gözükmekte. Eğer oynamadıysanız bugün oynayabilirsiniz. Lig Player of the Week paketinden bir tane ücretsiz açma hakkı verilmekte. Geçen hafta Japon Epic paket gelmişti. Bugün son gün. Bizim ligimizin paketi 2 hafta önce gelmişti. Bu paketimizin de bugün son günü. Yarın oyunda yer almayacak. Yarına geçtiğimiz zaman her hafta olduğu gibi haftalık bakım var. Oyun Türkiye saatiyle sabah 5'te bakıma girer arkadaşlar. Konami normalde 11'de açılacaklar. Öğlene doğru 11'de ama daha erken açıyorlar. Önce Japonlara sonra diğer ülkelere oyunu açmaktalar. Yarın oyuna girdiğimizde bizleri neler beklemekte? Bir kampanya başlamıştı ve o kampanyanın da son haftasına gireceğiz. Yarın United takımından Zirkse'ye hediye edilecek. Bir de günlük giriş hediyesi olarak pozisyon antrenörü yarından itibaren bir hafta boyunca verilecek. Oyuna bir hafta boyunca her gün girdiğimizde 7 tane pozisyon antrenörü kazanabileceğiz ve haftaya Perşembe de bu kampanya sona ermiş olacak arkadaşlar. Yarın gelecek etkinliklerin yanı sıra klasik etkinliklerimiz gelecek. 50 futbol paralık veyahut da Player of the Week ücretsiz açma hakkı veren etkinlik. Onların yanı sıra bir de kampanyadan dolayı altın gol etkinliği gelecek. Legend İngiltere kulüpleri etkinliği gelecek ki bunlardan da rastgele güçlendirici birer tane 20.000 DP az da olsa güçlendirici ve antrenör puanı kazanabileceğiz. 800 milyon indirme ile alakalı görevler vardı. Buradaki çoğu hediyeyi almışızdır ama almadıklarımız da varsa yarın yine buraya görevler eklenecek. Haftalık etkinliklerde, e-futbol liginde galibiyetler aldıkça, goller attıkça buradaki hediyeleri topluyoruz ya arkadaşlar. Yarın da yeni görevler gelecek. Eksik hediyelerimiz varsa yarın gelecek görevlerle tamamlayabiliriz. Yarın milli takım Player of the Week paketi gelmesi gerekiyor. Öğlen Konami'den de açıklama gelebilir arkadaşlar. Birkaç ismi paylaşabilirler. Özellikle de sıra dışı kartlar bekleniyor. Mesela Alexander Arnold'un sol bek kartı
da gelebilir. Bu hafta 2 tane sol bek adayı var. Biri Alexander Arnold, bir başka futbolcu daha vardı. Şimdi ona da bakarız arkadaşlar. Özellikle de Arnold gelirse sol bekte oynar, sağ bekte oynar. Genelde göbek tarzı pozisyonlarda da oynayabiliyor. Ama her iki bekte oynayabilecek Alexander Arnold kartı oldukça güzel olacaktır. Kimler gelebilir? Norveç şimdi milli takımlar 2 tane maç oynadı. Bazıları ikinci maçını pazar günü oynadı. Bazıları daha geç oynadı arkadaşlar. Ben çoğu maça baktım. Pazartesi günkü maçlara da baktım. Konemi hangi maçlara bakar bilinmez ama ben tüm maçlara baktığımda kimler ön planda, kimler gelebilir onları sizlerle paylaşmak istiyorum. Norveç milli takımının ilk maçında Erling Haaland 2 tane gol atmıştı. Gelme ihtimali çok yüksek. Bu maçta Charlotte'un da 1 gol 1 asisti var. Ama Norveç ikinci maçta da dağıldı arkadaşlar. Avusturya 4-0'lık galibiyet aldı. Avusturya 2 maçta da çok iyiydi. Avusturya'dan kesinlikle futbolcu gelecek. İlk maçında Baumgartner ofansif orta saha futbolcusu 1 gol 1 asist yaptı. Olmadı stoper futbolcusu Linhart her iki maçta da gol attı bu stoper arkadaşlar. Konemi ya Baumgartner ya da Linhart'ı tercih edebilir. İngiltere'de Alexander Arnold gelirse sol bek kartıyla girecek. İrlanda'da 2 tane adayımız var. İkisi de savunmacı. Sol bekleri 1 gol 1 asist yaptı. Alexander Arnold'ı tercih etmelerini çok istiyorum ama ya da diğer isim stoper futbolcusu Scales de 1 gol kaydetti. Avusturya diğer maçta Norveç'i farklı geçti. 5-1'lik fark. Avusturya'da çok iyi maç oynuyor da biz iyi eledik arkadaşlar Avrupa Şampiyonası'nda Avusturya'yı. Formda oldukları dönemde yani eledik kendilerini. Mert Günok'un kurtardığı kurtarış da şimdi gözümde canlandı. Çok sağlam güçlü bir rakip. Norveç gibi iyi bir takımı da farklı bir şekilde geçtiler. Burada Arnautovic var ya da Linhart. Bu iki isimden birini. Tabii Avusturya'nın hangi maçına bakacağı da önemli. Öteki maça bakarsa Linhart'ın golü var. Baumgartner de iyiydi. Bu maçta da Arnautovic ya da Linhart. Portekiz 3-1'lik galibiyet aldı Polonya karşısında. Ronaldo'nun 1 golü var. Şimdi Ronaldo çok büyük bir isim. Gelebilir ama birden fazla gol atan ya da 1 gol 1 asist yapan isimler de fazla. Konemi Bruno Fernandes'i de tercih edebilir. Ya da onun asistini gole çeviren Bernardo Silva. Bu 3 futbolcudan birisini Konemi tercih etmesi gerekiyor. Bruno Fernandes gelirse ofansif orta sahada oynamıştı. Bernardo Silva ise dos, göbek gibi bir pozisyonda oynamıştı. Fransa İsrail'i farklı bir şekilde geçti. Bu maçta orta saha futbolcuları ön plandaydı. Gunduzi 1 gol 1 asist yaptı. Oyuna sonradan girdi. Gelirse süper yedik becerisiyle gelecektir. Kamavinga'nın da ceza sahası dışından güzel bir golü vardı. Özellikle de Nkunku da bayağı iyiydi arkadaşlar. Çok hareketliydi. O da gol kaydetti. Almanya'nın 2-1'lik galibiyeti var. Deniz Undam'ın 2 tane golü bulunuyor. İspanya milli takımı Zubimendi'nin attığı golle galibiyet aldı. Defansif orta saha futbolcusu gelirse yüksek seviyeli. Romanya 3-0'lık galibiyet aldı. Burada sağ açıkta oynayan Denizman 1 gol 1 asist oynadı. Bu maçlardan oyuncu seçme ihtimali diğerlerine göre biraz düşük olsa da Konemi en azından belki bir tanesinden de tercihte bulunabilir. Kosova milli takımında Zegroba, Makedonya'da Elif Elmas, Hollanda'nın sağ beki Dumfries'le berabere bitse de o maçta gol attı bir sağ bek futbolcusu. Konemi sever beklerinde gol atmasını. Yunanistan ikinci maçlarda İngiltere gibi güçlü bir rakibi deplasmanda yendi ve 2 gol atan Yunan forvet Pavlidis dikkat çeken isimdi. Ukrayna 1-0'lık galibiyet aldı. Ukrayna milli takımından da Konemi zaman zaman oyuncu seçmekte. Burada Mudrik'in bir golü var. Sol kanatta oynamıştı. İtalya milli takımında Di Lorenzo üçlü stoperin sağ stoperinde oynadı. Gelirse stoper kartıyla gelmesi lazım. Daha önce bek kartlarıyla birçok defa gördük kendisini. Stoper olarak karşımızda olabilir. Macaristan milli takımı Bosna Hersey 2-0'la geçti. Tabii ikinci maçlardan Konemi seçer mi bilinmez ama bu ikinci maçlardan arkadaşlar. Burada Soboslay ön plana çıktı. İsveç milli takımında göbekte oynayan Nanasi 2 gol kaydetti. Gyökeres keşke gelse. Renkli kart yüksek seviyeli. 1 gol 1 asisti var. Gyökeres tabi burada Nanesi'nin birazcık daha gerisinde. Bizim milli takımımızın da 2 tane maçı bulunuyor. Hangi maça bakarlar bilinmez ama her iki maçta da İrfan Can Kahveci'nin golü var. Birinci maçta oyuna sonradan girdi ve gol attı. Gelirse Player of the Week'e süper yedeğiyle gelmesi lazım. Becerisinde süper yedek becerisi olmalı. Diğer maçta da Kerem Aktürkoğlu santraforda oynadı. 1 gol 1 asist yaptı. Burada da İrfan Can Kahveci'nin golü var. İrfan Can Kahveci sanki birazcık daha ön planda. Her iki maçı da baktığında birer tane golü bulunmakta. Oyunla ilgili de başka gelişmelere bakacak olursak arkadaşlar bugün bitecekler, yarın gelecekler kısmını bir kenara koyduktan sonra özellikle de Twitter'da birçok sayfada takas sistemiyle alakalı görüntüler paylaşılmakta. Oyunun veri tabanına böyle bir görsel eklendi ama bu ileride hangi amaçla kullanılacak oyun içerisinde o bilinmemekte. Genelde takas olabileceği ile alakalı fikirler var. Oyuna takasın gelebileceği, eskiden takas vardı. 3 tane biz oyuncu verir karşılığında bir tane oyuncu alırdık ama standart kart. Şimdi standart kartlar markette satılıyor. Eskiden market falan yoktu. Biz istediğimiz oyuncuyu almakta zorlanırdık. Elimizde 3 tane varsa böyle değerli oyuncu
karşılığında bir tane istediğimiz standart kartı alabiliyorduk. Ama şimdi marketten istediğimiz oyuncu, istediğimiz GP'yi alabildiğimiz için takas sistemi olur da gelirse standart kart olmaması lazım. Hani hayaller genelde Epic standart, Epic takası gelir mi yönünde ama Konami'den şimdilik bunlarla alakalı bir açıklama bulunmuyor. Güvenilen kaynaklardan da henüz böyle detaylı bilgiler de gelmedi arkadaşlar. Takas sistemi gelirse nasıl olur? Bununla ilgili de ileride bilgiler olursa ben de takipçisiyim. Sizlerle paylaşmaya çalışırım. Şimdilik herhangi bir detay bulunmamakta. Tahminler genelde paylaşılıyor. Bir de geçen haftaki güncelleme ile birlikte oyunun sunucularına, veri tabanına yeni epikler eklendi. Bu epikler ilerleyen dönemlerde gelecek. Kimilerini pazartesi günü, kimilerini perşembe günü Konami getirmekte ve bir arkadaşımız bunları derli toplu bir şekilde tahminler seviye olacak şekilde paylaşmış arkadaşlar. Ben de sizlerle paylaşayım istedim. Mesela Hollandalılar var ki genelde Hollandalıları aynı pakete ekleyebiliyor Konami. Van Basten, Rijkaard, Gullit, bu 3 isim de çok yüksek seviyeli oluyor. Ve artık 2 güçlendirici olduğu için arkadaşımızın tahminleri doğru bile çıkabilir. Belki Gullit 105'i bile zorlayabilir arkadaşlar. Veyahut da milli takım futbolcuları. Romario da çok önemli bir isim. Luis Figo ya da aşağı tarafta yine milli takım defansif orta saha futbolcuları var. Patrick Vieira, Makalele, Xabi Alonso. MSN paketi büyük bir heyecan oluşturdu. Messi nasıl bir kartıyla girecek, ona özellikler falan, seviye ne kadara yükselecek? Tahminler 107'lere falan çıkması arkadaşlar. Neymar, Luis Suarez'in de oyunda gördüğümüz en iyi kart olacak. İlk defa epik kart olarak ileride gelecek. Veyahut da diğer Barcelona'dan futbolcular Cruyff, Iniesta, Xavi. Aşağıda Milan'dan mesela Kaka var arkadaşlar. Oyunda her zaman görmediğimiz nadir gelen epiklerden bir tanesi. Kaka da geldiğinde güzel özellikleriyle gelirse, oyun tarzı olsun, özellikleri olsun, çok fazla paket açılımı yaptıracak bir isim. Diğer isimler David Beckham'ın yanlış hatırlamıyorsam 24 yaşındaki hali. Lampard, Gilberto Silva. İtalyan takımlarından da isimler var ki geçen hafta Buffon, Zanetti eklendi. Totti'nin kartı, o da yüksek seviyeli bir isim. Bu epikler de ilerleyen dönemlerde gelecek. Tabi seviyeler tahmin ama bu ayarda da olabilir arkadaşlar. Artık seviyeler buralara kadar çıktı. 103, 104, 105, bazı isimlerde 106, 107'leri de göreceğiz gibi gözüküyor. İlerleyen dönemlerde çift güçlendiricisiyle güçlendiricili menajerlerle birlikte seviyeler daha da yukarı çıkmakta. Bir de bu isimler de var. Bunlar da en sona kalmış arkadaşlar. Savunma futbolcuları. Burada Roberto Carlos çok dikkat çeken bir isim. Albert Ferrer de yüksek seviyeli sağ bek futbolcusu. Stoperde de kullanılabiliyor. Hem stoper hem sağ bek olarak. Bir de Japonlara bir etkinlik geldi arkadaşlar. Olur da görürseniz diye paylaşayım istedim. Öyle hediyesi falan çok güzel değil. 10.000 DP. Belki görürseniz böyle bir etkinlik. Baktım başka bir kampanya, başka bir hediye bulunmamakta. Son olarak Cuma günü de Round 3 etkinliği gelecek. Burada sıralama kasmak önemli. Özellikle de bu turnuvada yolun sonuna kadar gitmeyi düşünen arkadaşlarımız varsa burada sıralama kasmaları gerekiyor. Cuma sabahı saat 9'da aktif olacak arkadaşlar. Şu an buraya giremiyoruz. Maç falan oynayamıyoruz. Cuma sabahı burası aktif olacak ve çok kısa süreli olacak. Bir haftalık bir etkinlik değil. Pazartesi sabahı yanlış hatırlamıyorsam sona eriyordu. Cuma geldiğinde de inceleriz, durumuna bakarız arkadaşlar. Tüm bunlarla alakalı sizler de yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Konami bugün öğlen vakitleri de yarın gelecek Player of the Week haftanın oyuncuları ile alakalı da açıklama yapabilir arkadaşlar. Genelde çarşamba günleri birkaç ismi bizlerle paylaşıyor. Öyle bir durum olursa da sizlerle paylaşmaya çalışırım. Sizler de yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.